güneş batmayan ülke olmayı nasıl başardılar ya da başardılar. Ve İngiltere'nin ekonomisi 3 trilyon dolardı. Buralarda ev almak ister misiniz? 2 milyon pound, 6 milyon pound, 6 pound'a geliyor kilosu ve dana. Çok uygun. Datça, Knidos antik kentinden getirilen Datça aslanını görüyorsunuz. Dünyada neredeyse muadilini göremeyeceğiniz tarihi eserlere eşlik ediyor. Sonuna kadar izleyin. Bizim eserlerimiz neden bizde değil? İşte bu yüzden Londra'da İngilizler yaşayamıyor. Benim Harry Potter otobüsü geldi. Binelim bakalım. Londra'da kaç tane park var biliyor musunuz? Hanımlar beyler, hazır mısınız çıldırmaya? Bu yüzden güneş batmayan ülke olarak biliniyorlar. Fethiye'nin Santos bölgesinden gelmiş. Çok güzel paketlenmiş karidesler. 3 pound. Abi et fiyatları, tavuk fiyatlarıyla gidelim. 3.80. Kıymalar 4 pound. Harika oldu. Size iyi seyirler. Bana da keyifli bir Londra gezisi olsun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan sizlere şu anda İngiltere'nin başkenti, Birleşik Krallığın başkenti Londra'dan sesleniyorum. Nasılsınız? Önceki bölümde Londra'ya, İngiltere'ye gelirken sizlere bütün ulaşım süreçlerimi, ilk gün neler yaşadığımı tek tek anlatmıştım. Bugün ise birlikte Londra'nın eksik kalan parçalarını gezerek öyle altını üstünü getirip güzel bir gezi yapacağız. Yine her zamanki gibi ne yazık ki şöyle göstereyim. Gri bir Londra havasında. Asya'dayken biliyorsunuz çok yoruldum. Dünya turunu yaparken oldukça hem maddi hem manevi olarak yıprandığım bir süreçten geçmiştim. Döndüğümde kendime dedim ki şöyle bir tura katılayım rahat güzel rehberlerle dolu dolu, pek plan yapmadan ama aynı zamanda kentleri de iyice gezerek hem içerik üreteyim hem de gördüğüm ama az bildiğim yerleri daha iyi öğreneyim. Bu yüzden buraya bir turla geziye geldim. Önceki bölümde de anlatmıştım. Bugün size hem turu da gösteririm, hem neler yaşadığımızı gösteririm, hem de Londra'yı anlatırım. Sonuna kadar keyifle izleyeceğiniz bir bölüm olur. Size iyi seyirler, bana da keyifli bir Londra gezisi olsun. 9 milyon kişinin yaşadığı İstanbul ve Moskova'dan sonra Avrupa kıtası içerisindeki en büyük kent burası. Paris'in nüfusu 4 milyon civarında. Bununla beraber yüz ölçümü olarak yalnızca 130 bin kilometrekare civarında. Yani Türkiye'nin 6'da biri ama nüfus 80 milyon. Şu anda sizi gezdireceğim kent aynı anda 300 dili her gün konuştuğunuzu, her gün sokaklarda duyabileceğiniz bir dil. Öyle ki dünyanın en kozmopolit kenti. Yeri geliyor milletvekilleri, başbakanlar, yerel yönetimleri icra eden kişilerin çok büyük kısmı orijinal İngiliz değil. Ülkedeki nüfus dağılımının en büyük etkisini yaratanlar da Bangladeşliler, Pakistanlılar ve Hint kökenliler özellikle. Ve bununla beraber Karayipliler. Neden? Çünkü güneş batmayan ülke olarak bilinen İngiltere'nin sömürge düzeniyle yarattığı kentlerden bir tanesi olan ki mesela İstanbul'un kuruluş tarihi tam net değil. Milattan önce bilmem kaça gidiyor ama burası net mesela. 1000 sene önce kurulmuş bir ülke zaten. O yüzden bütün sistemi de bu sömürge ülkelerinden getirdikleri insanlarla beraber kurmuşlar. Ve günümüzde de işte en büyük kozmopolit metropol olarak bilinen Londra'nın şu anda Thames Nehri'nin yanına geldim. Buradan itibaren de size gezimi başlatacağım. Londra'yı bir önceki bölümde anlattığımda hızlıca girişi yaptığımızda ne demiştim? Burayı böyle bir günde anlatamam, size birkaç bölümde aktarabilirim demiştim. Burada sadece pazar günü açılan pazarlar, devasa parklar, dünyanın en büyük müzeleri var. O yüzden bu gezimin bütün özetini bakın yine söylüyorum. Bütün dünyanın her yerinde yaptığım gibi açıklamaya yazacağım. Hatta web sitemde devasa Londra ve İngiltere yazıları var. Onların da linklerine kadar koyacağım. Bunu baştan belirteyim. Bugünkü yolculuğumuz daha çok parklar ve müzeler olacak. Çünkü buradaki müzelerin neredeyse kamusal müzelerin hiçbirine 1 lira bile vermiyorsunuz. Dünyayı gezerken hep hani Türkiye'ye döndüğümde fark ettiğim şey, abi biz tarihi korumuyoruz falan diyoruz ya. Aslında İngilizler de
200 yıl önce tarihi korumayı öğrenmişler. Daha 200 sene öncesine kadar bütün kentleri, şehirleri, her şeyi yol yapmak, kentleşmek için yıkarlarmış. Yani dünya miraslarını korumayı 1800'lü yıllarda öğrenmişler. İşte bugün size anlatacağım o hayran olacağınız müzelerdeki korunan dünya miraslarını birçoğu dünyadan toplama ürünler olacak. Bunun da temeli işte sonradan bunu fark etmeleri. Hatta Türkiye'yi gezerken hep ben Instagram'da özellikle bunu çok vurguluyorum. Niye kıymet bilmiyoruz diye. Belki de bunu geç öğrendiğimiz için. Bunu anlatmamın sebebi Londra'yı gezerken böyle çok az tarihi yapı görüyorsunuz. İşte onlardan bir tanesi ama benim en çok beğendiğim de şuradaki Tower Bridge. Ona doğru yürüyorum. 1800'lü yıllarda yapılmış bir köprü ama o kadar güzel tasarlamışlar ki birçok filme ve ülkenin en önemli turistik tanıtımına konu olmuş bir durak. Bu gördüğünüz nehir de işte Londra'nın tam içinden geçen Thames Nehri. Buradan teknelerle gezebiliyorsunuz. Bir sürü böyle özel şirket de var, lokaller de var. Ama şunu demek istiyorum. Şu ileriye doğru gittiğinizde Big Ben'in olduğu nokta var ve orası tam Old Town, yani kentin, şehrin kurulduğu yer. Şu bölgeyi de görüyorsunuz. Finans merkezi, evet doğru, ama asıl nehrin karşısı. Bu bölge yeni kurulan, yani daha sonradan kurulan bir bölge. İşte benim asıl size bu videoda Londra'yı gezerken anlatmak istediğim şey, ilk bölümde de söylediğim üzere, güneş batmayan ülke olmayı nasıl başardılar ya da başarmadılar. Yani bu iki taraflı aslında, ay çocuğa çarpıyordum. Aslında yorumlanabilen, farklı bakış açısından bakılabilen bir değerlendirme olur. Çünkü bilirsiniz dünyayı sömüren en önemli iki tane ülke vardır. Fransızlar ve İngilizler. İngilizler daha çok ticaretle, iş yaptırarak ya da oranın kaynaklarını yöneterek sömürürler. Fransızlar da daha çok zulmederek, savaşlar çıkartarak yaparlar. Keza bunun örneklerini Afrika'da çok fazla ülkede görürsünüz. Ruanda bunlardan bir tanesidir. Ben Ruanda'ya da gittim. Ruanda'nın o katliamı anlatan Ruanda Oteli filmi vardır. İzlemediyseniz izlemenizi de öneririm. Şimdi bunu nereye bağlayacağım? 1000 yıl önce kurulmuş bir ülkesiniz. Araziniz kısıtlı. Ülkenin dört bir yanında sürekli savaşlar oluyor ki yıllarca buraya Romalılar geldiğinde bile hiç sur inşa etmiyorlar. Çünkü kendilerinden çok hakimler. 150 yıl kadar. Sonra bir şey oluyor. Buradaki kantonlar, işte yerel artık buranın insanları, Kuzey Fransa'dan daha çok diyebiliyorum, geliyorlar burada ülkeyi yeniden inşa etmek, buraları fethetmek istiyorlar ve 1000 sene önce İngiltere'ye kuruyorlar. Hiç burası fethedilmiyor. 1000 yıldır da İngilizlerin, 1066 diyebiliyor. Sonra diyorlar ki bizim zengin olmamız lazım, deniz aşırı yerlere gitmemiz lazım ve dünyanın dört bir yanına açılıyorlar. 16. yüzyılda özellikle o kadar çok dünyanın dört bir yanında seferler düzenliyorlar ki artık asıl kaynakların başka kıtalarda olduğunu keşfediyorlar. Sömürge ve mandacılık faaliyetlerini 200-300 sene kadar bu şekilde devam ettiriyorlar. Öyle ki yaklaşık 33 milyon metrekarelik bir dünyada hakimiyet kuruyorlar. Yani şu andaki mevcut yüz ölçümlerinin 300 katı. İşte bu yüzden dünyada güneş batmayan ülke olarak biliniyorlar. Çünkü Atlantik, Pasifik, Asya, Afrika, Karayipler, dünyanın her yerinde onların manda ve himayesi altında olan bir ülkede toprak sahipliğini bunlar üstleniyor. Yani aslında o ülkelerin hepsini fethediyorlar, yönetiyorlar. Resmi olarak İngiltere'ye bağlıyorlar ama ticari olarak da mandacılık faaliyetlerini yürütüyorlar. Yani bildiğiniz olanın sömürüyorlar. O yüzden de herhangi bir günün anında bir ülkede kesinlikle hak sahibi oldukları için güneş batmayan ülke deniyor. Mesela bunlar kimler mi? Hindistan, Yeni Zelanda, Avustralya, Fiji, Güney Afrika, Mısır, Yeni Zelanda, Kanada ve bunun gibi daha onlarca Atlantik ve Pasifik'teki irili ufaklı adalar ülkesine hakim oluyorlar. Bunlarla beraber tabii bu kolonyal dönemi devam ettiren Portekizler, İspanyollar, Fransızlar arasında da sürekli savaşlar ve mücadele başlıyor. Aslında bildiğiniz dünyadaki pastayı bölüşüyorlar. Sanayi devrimiyle beraber dünyanın dört bir yanına gitmek kolaylaşıp ticaret yapmak basitleştikçe özellikle Hindistan için mücadele edip kazanıyorlar ve en büyük sömürdükleri yer Hindistan oluyor. Hatta bununla ilgili Gandhi'nin de bir filmi vardır. Netflix'te diyebilirim. İzlemenizi öneririm. Bu süreci, yani İngilizlerin nasıl Hindistan'dan kovduklarını anlatır ve özellikle İngiltere'yi en çok zenginleştiren, gayri safi milli hasıla olarak günümüzün en büyük, en zengin ülkelerinden biri yapan Hindistan'dır.
Bu paylaşmaya çalışmak istedikleri ülkelerden bir tanesi de pek tabii ki bizim ülkemizdi. O yüzden Mustafa Kemal'in de net bir şekilde reddettiği mandacılıkla ilgili size bağlayabileceğim en güzel aslında bu adamların kurdukları sistemin parçası olmamamızın, bunu başarmamızın ve kendi ecdadımızın verdiği mücadeleyi de bağlayacağım nokta burası olacaktı. Çünkü bu ülkelerin hepsi dünyayı sömürerek zenginleşti. Zenginin malı züğürdün çenesini yorar misali. Bunu nereye bağlayın? O kadar çok güç savaşının olduğu ülkelerde pek tabii ki savaş kaçınılmazdır. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasının en büyük sebebi de zaten budur. Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere galip çıkarken aynı zamanda bu sefer de bunu fırsat bilen Asya'da Japonya, Tayland'a kadar hakimiyet kuruyor. İşte bütün puzzle'ın parçalarına baktığınızda dünyayı ekonomik olarak tetikleyen en önemli sömürge sistemini kuran ülke İngiltere'dir. Ve bütün dünya dengelerini bozan, dünyanın dört bir yanındaki bu ekonomik sistemin bir parçası haline getirip bunu bir şekilde yöneten ülke İngiltere'dir. Ve günümüzün en büyük bankacılık sistemi İngiltere'dedir. Dünyanın en iyi aynı zamanda 1000 üniversitesinin 64 tanesi de İngiltere'de bulunur. Ve İngiltere'nin ekonomisi yaklaşık olarak gayri safi milli hasılası 3 trilyon dolardır. Yani bu Türkiye'nin neredeyse 3 katı nüfus olarak aynı olmamıza rağmen. Ve bunun temellerine bağlayacağım bütün hikayelerin ve senaryonun başı işte bu kurmuş oldukları bütün o sömürge sistemi ve mandacılık sisteminin aslında günümüze yansımış olduğu o gelen paralarla kurulan bankacılık sistemidir. Aynı zamanda dünyanın en büyük kozmopolit kenti olan Londra'nın neden bu kadar renkli olduğunu düşünüyorsunuz? İşte bu sömürge ülkelerinden vakti zamanında getirilen kölelerin, ticaret insanlarının ya da İngiltere'yi merak edip sırf oradaki bağı gördüğü için ben de İngiltere'ye geleyim diyen başka kıtalardaki sömürge ülkeleri insanların yaratmış olduğu bir harmonidir burası. O yüzden Londra'yı anlamak istiyorsanız bu kozmopolit yapıyı, bu mandacılık ve sömürge sistemini ve aynı zamanda ekonomiye olan, eğitime olan dengesini de birazcık bilmek gerekir diye düşündüğüm için videoyu böyle başlatmak istedim. Bu kısma geçtiysek bugün göreceğimiz sokaklardaki yüzlerce farklı dil, duyacağımız yüzlerce farklı dil ve göreceğimiz yüzlerce farklı sebebin temeli bu olacaktır. O yüzden hadi bakalım kaldığımız yerden şimdi gezi kısmına geçebiliriz. Evet dostlar, bugünkü ilk yolculuğumuz bu Tower Bridge ile başladı. Bunun üzerinden yürüyüp karşıya gidip geri geliyorsun. Oldukça güzel görünen de bir köprüdür. Yani özellikle üzerindeki o iki katlı İngiltere'ye has otobüslerin verdiği görsel güzellik iyidir. Hatta gelin bir zaman varsa bir bakıp gelelim. Görüyor musunuz? Ülkenin her yerinde bu manzaraları göreceğiz ama Londra'da en çok olacak. Çok fazla sokakta yaşayan evsiz insan var. Ne yazık ki. Dünyanın sözde en iyi metropolünde bile. Bu kulelerin üstüne çıkabiliyorsunuz biletinizi alıp ama ben çıkma gereği duymayacağım. Böyle kuleden bir Londra'yı izleyelim. Bu benim 3. kez gelişim Londra'ya. Eğer Londra'ya gelirseniz de en az 3 gün ayırın. Gerçekten gezecek çok fazla yer var. Açıklamadaki yazdığım o konumlar ya da bu videoda izledikleriniz size çok hızlı gelebilir ama gezmesi biraz zaman alır. Harry Potter sahnesi gibi değil mi? Hatta Harry Potter'ın birkaç sahnesi bu köprüde çekilmiş. Esinlenerek hatta. Şuradan bileti alıp çıkabiliyorsun normalde. Böyle bir açıp bir kapatan Londra manzarası. Bakın 2 tane bayrak görüyorsunuz kulenin üstünde. Bunu her yerde göreceğiz. Soldaki Birleşik Krallık bayrağı. Sağdaki ise İngiltere bayrağı. Şu beyaz üzerinde kırmızı haç olan. Yani sağdaki İngiltere'nin, soldaki 4 ülkeyi kapsayan İskoçya, İrlanda, Galler ve İngiltere'yi kapsayan Birleşik Krallığın bayrağı arkadaşlar. Bunu birçoğunuz bilmiyor da olabilir. Çok normal. Birleşik Krallık, yani krallığa dahil olan bu 4 ülkenin ayrı bir bayrağı olmasıyla beraber öyle ki bazen Birleşik Krallık da denmeyip İrlanda'nın da ayrıldığı başka bir birleşik yine krallığa dair bir söylem vardı. Neydi ya? Onu öğrenirsem söyleyeceğim. Onu okumuştum birkaç yerde çünkü. Böyle bir krallığa bağlılıkları var. Bir birlikler aslında ve İngiltere Schengen bölgesinde değil. Hatta Brexit yaptılar. Avrupa Birliği'nden de çıktılar. Euro kullanmıyor, pound kullanıyorlar. Ve bu yüzden de aslında bir ada ülkesi olduğu için tamamıyla artık Avrupa kıtasından ayrılmış durumdalar. Kendi bir birliklerinin içindeler ama pek tabii ki yine her şeyle Avrupa'nın içinde NATO üyesi,
bir şey olsa doğudaki herhangi bir ülkeye karşı yine hep birlik içindeler. Bunu zaten özellikle Rusya-Ukrayna savaşında da biliyorsunuz. Bütün bir önceki bölümde de göstermiştim. Binaların, kamusal binaların hepsinin üstünde Ukrayna bayrağı var. Yani Rusya'ya mesaj verirler. Ne olursa olsun biz Ukrayna'nın yanındayız. Kamusal binalarımızla da size bunu gösteriyoruz diyorlar. Bugün çok güzel bir hava var. Böyle tam bahar havası tadında. İnsanlar nehrin kenarına geldiklerinde böyle bir şeyler yemek istedikleri zaman şu küçük büfelerden daha çok krep alıyorlar. İngiltere'de krep, pankek çok yaygındır. Ve fiyatları da genelde 7 ila 8 pound. Burada burrito ve nachos satıyorlarmış. Ama yani İngiltere'nin biliyorsunuz bir yemek kültürü yok. Yani İngilizlerin şu yemeği meşhurdur yok. Adamlar English breakfast diye dünyaya satmışlardır. Bir de fish and chips. Hepsi bu. Londra'da gözlemlediğim bir şey var. Bak soldaki adam mesela bir Sikh. Görüyor musun? Hindu. Sikizm dini var Hindistan'da. Ben bunun videosunu anlatmıştım size uzun. Ve böyle kafasında sarıklı birçok insan görüyorsunuz. Onların da inancında zaten saç kesme yok. Onun içinde saçını biriktiriyor, bir doluyor. O türban gibi düşünebilirsiniz. Sonra kapatıyor. Ve dünyada hatırı sayılır Sikh var. Yaptığımız videoda da bunu aktarmıştık. Ve Londra aslında böyle düzenli, metropol evet ama kaos yok. Böyle sakinliği hissederek gezebiliyorsunuz. Lakin bir İsviçre kadar, bir Japonya kadar da, bir Tokyo kadar da temiz değil. Şimdi merkeze gittikçe birazcık daha onları göreceğiz. İngiltere'deki demiştim ya birçok kamusal müze ücretsiz diye. Şimdi dünyanın en ünlü müzelerinden British Museum'e gidiyorum. Arkamda görmüş olduğunuz sıraya bakın. Sıralarca gidiyor. Şu sıraya bir girseniz 2 saat sıra beklersiniz. Ama mesela bu müzeye gireceğiniz zaman çantanız yoksa hiçbir şekilde sıra beklemezsiniz. Aklınızda bulunsun. British Museum için geçerli, bu diğer müzeler için geçerli mi bilmiyorum. Bu verdiğim trik de en azından sizin birkaç saatinizi kurtarır. Aksi takdirde bakın nereden başlıyor. Şuradan sonuna kadar giden bu sırayı çekecektik. Bakın sırayı çekmiyoruz abi. Direkt şuradan ekspres bir şekilde giriyoruz. Bagaj olmadığı için. Abi girdik içeriye, vallahi hiç direkt ekspres bir şekilde sokuyorlarmış. Böyle detayları bilmek lazım. Aklınızda bulunsun. Şimdi buraya giriş ücretsiz ama donation yani bağış atıp müzeye katkıda bulunabilirsiniz. Böyle bir sistemleri var İngiltere'deki müzelerin. Ve burası dünyada neredeyse muadilini göremeyeceğiniz kadar zengin tarihi eserlere eşlik ediyor. Sonuna kadar izleyin. Şimdi müzenin içine girdim. Önce bir şey sormak istiyorum sizlere. 8 milyon parçanın olduğu, irili ufaklı ama 1 milyon tanesinin sergilenip koruma altına alındığı bir müze burası. Düşünün, daha düne kadar El-Kaide'nin ya da birçok işte terör örgütlerinin dünyanın dört bir yanında bu işte günahtır, bunu yerle bir edeceğiz deyip tanklarla parçaladığı bir yakın gelecekte bile eğer ki bu ürünler, şimdi niye bunu söylüyorum, çalındı, edildi, işte İngilizler oraya götürdü vesaire, bunu yargılayanlar olacaktır. Yapılmasaydı, böyle korunmasaydı bu dünya kültür mirası bugün günümüze gelir miydi? Burayı böyle gezeceğiz. Bununla beraber pek tabii ki özellikle Türkiye'den çıkarılan kazıların büyük bir çoğunluğu 1800'lü yıllarda. Ve o zamanlarda yapılan bazı anlaşmalarda da Osmanlı Devleti'nin önceliği, o zamanlar kazı, tarihi eserden çok çöküşe geçen bir devleti kurtarmaya çalışmak. Bu yüzden yapılan bazı anlaşmalar varmış. Mesela geliyormuş İngilizler, Almanlar vesaire. Kazıyı yapanın 1/3'ü oluyormuş. 1/3 yer sahibinin, 1/3 de o ülkenin nereden çıktıysa onun olurmuş. Bununla birlikte ikili yapılan anlaşmalar da var. Mesela çok iyi bir ortağınızın olduğunu düşünün bir ülkenin. Sizden daha böyle değer verdiği bir parça var, tarihi eser. İstese verir misiniz, vermez misiniz? Böyle detaylar da var. Ayrıca sizin için çok değersiz olan, bahçenizde duran sıradan bir şey, bir adamın dikkatini çekip gelip istiyorsa ve size çok iyi paralar veriyorsa, verir misiniz, vermez misiniz? Yorumu buna göre yapıp şimdi müzeyi gezebiliriz. Her katta harika ürünler, harika eserler var. Aşağıda Afrika var. Yani 100.000 parça eserin olduğu bir müze burası. O yüzden ben aşağıyı gezmeyeceğim. Direkt bizi ilgilendiren kısma götüreceğim sizi. Bu arada bildiğim kadarıyla Antarktika dışında bütün kıtalardan eserler var. Oo, çok güzel.
Burası giriş kısmı. Şimdi ilerliyorum. Firavunlar, krallar, daha neler neler var Mısır tarafında. Burası niye önemli? Özellikle birçok dilin çözülmesinde öncülük eden taşlar bulunmuş. O taşların da çevirilerde kullanılıp bütün diller arasındaki bağlar özellikle Mısır egemenliğinin günümüze getirilmesini sağlamışlar. Mesela bir taş vardı az önce gösterdim. O taş sayesinde bir dil keşfedilmiş. O yüzden diyorlar ki işte bu taş olmasaydı mesela biz bu geçmişe dair o dili nasıl keşfedecektik gibi çok böyle değerli tarihi bilgileri de ulaşabileceğiniz yazıtlar var. O yüzden arkadaşlar dünya kültür mirasını taşımak için ve dünyaya tanıtmak için, aktarmak için en önemli dünyanın değer bilinmesi gereken aslında müzelerinden bir tanesindeyiz. Yeni Asur Krallığı'nın krallarından çok önemli bir kraldır 3. Salmanasar ve kendi döneminde yaptığı olayları anlatıyor. Önce tabii ki kabartmalar Diyarbakır'dan gelmiş. Ve önce tabii ki kendilerini bir övüyorlar orada. Ben öyleydim, babam böyleydi. Bu odada bizden çok şey var diyor rehber. Didim'den gelmiş bu. Didima. Bunlar ilk paralar. Efes'ten gelen. Eğer bir gün geçmişte Fethiye'den Kaş, Antalya tarafına karayoluyla gittiyseniz Santos'un da tam ortasından geçtiniz. Ana karayolu antik kentin ortasından geçiyordu birkaç yıl öncesine kadar. Allah'tan şimdi dışarıya aldılar. Dolayısıyla görmüşsünüzdür. Santos önemli bir antik kentti. Mezar yapıları özellikle çok özel. Vahşi kuşlar gibi ama insan suratlı ve çocuk gibi bir şeyi kucaklamışlar. O ölen kişinin ruhunu temsil ediyor. Bak, bu mezarları 1800'lü yıllarda hep soymuşlar. Bizim Fethiye'nin Santos bölgesinden gelmiş ve gelmeden önce 1800'lerde şöyle bir önce gördüklerini çizerlermiş. Giderken bile hiç olmadı bir kilo baklava götürüyoruz. Koskoca Tanrı'yı. Mesela burada birçok kat ve odalar var ya, biz daha çok bizim oralardan eserleri görmeye çalışıyoruz ve burası komple Likyalıların olduğu bir, Likyalılara ait eserlerin çıkarıldığı yer. Size ilginç bir şey göstereyim. Şu mesela çok büyük bir heykel. Şunu söyledi rehber. Ya rehberle gezmenin hani dedim ya size videonun başında en güzel yanı öğrenerek geziyorsun ve sizlere aktarmaya çalışıyorum. Oturduğunuz yerden aslında sizleri Londra'ya gezdiriyorum. Niye kırıldırmış biliyor musunuz? İki sebebi var. Bir depremler, düşme vesaire. Şöyle düşsen bile kolun bacağın kırılıyor değil mi? Bu normalde şöyle uzuvları öne doğru çıkan bir heykelmiş. İkincisi de hırsızlar bunlar çok ağır bir parça olduğu için çalamadıkları zaman en çok para yapan yeri kafasıyla kollarıymış. Onları kırıp bunları satmaya çalışırlarmış. Yani birçok müzeye gittiğinizde gördüğünüz parçalanmış heykeller böyle ne yazık ki zarar görüyorlarmış iki şekilde. İşte bu komple bizim oralardan gelmiş bir eser. Müzenin en zaten kıymetli odasından bir tanesi burası biliyor musunuz? Ve bunların hepsi bizim coğrafyamızdan. İşte 2000 küsür yıllık en ünlü British Museum'un en değerli eserini görüyorsunuz. Burada tek parça halinde insanların görmesi için hazır bir şekilde getirip parça halinde getirmişler ve burada bu Nereit Monument'unu kurmuşlar. Hepsi bizim güney-batı bölgemizden gelmiş. Datça, Knidos antik kentinden getirilen Datça aslanını görüyorsunuz. Bunu getirmek çok zor bir şey. Düşünün kaç tonluk bir heykel ve bunun için özel, şurada fotoğrafları da var. Raylı sistem kuruluyor ve yine Osmanlı'nın denetiminde getirilen eserlerden bir tanesi olduğunu söyledi rehberimiz. Müze çok güzeldi. Pek tabii ki insan şunu sormadan edemiyor. Bizim eserlerimiz neden bizde değil? Bunun tartışmalı çok fazla noktası var. Yani içerideki Yunan, Mısır, Irak'tan gelen, dünyanın dört bir yanından gelen ürünler, eserler var. Onların hiçbir tanesinde bu eserleri iade etmemişler. Zamanında yapılan ikili anlaşmaları onları daha çok bahane ediyorlar. Çalınanlar vesaire var mı? Orasını yorum yapamayacağım. Daha çok bunların anlaşmalarla geldiğini ve dünya kültür mirasının bu şekilde korunması gerektiğine inanmışlar. Londra'ya gelip de British Museum'u görmemek çok eksik olurdu. Ben de sizlere gelmişken hem bildiklerimi hem yorumlarımı hem de bizden parçaları göstermek istedim. Çok güzeldi. Böylesine güzel bir müzeyi görmeden olmaz tabii ki. Benzerlerini Viyana'da, Amerika'da, Berlin'de görebilirsiniz. Böyle çok Avrupa'da kesinlikle dünyada görmeniz gereken müzeler vardır. Bir tanesi de buydu. Yavaştan artık buradan ayrılıyorum. Londra'nın diğer kısmına geçelim.
Dostlar şimdi Notting Hill bölgesine geldim. Burası benim Londra'da en çok gezmeyi sevdiğim, daha çok yatay mimarinin ve çok şık kafelerin, restoranların olduğu bir yer. Ama size daha hiçbir market göstermedim. Şuradan su alacaktım. Tesco her yerde var. Bunun böyle ekspresleri de oluyor küçük küçük. Oradan bir içeriği göstereyim. Ekmekler 80 penny, 1 pound civarındaymış. Böyle bir sürü kruvasanları falan 1 pound'a alıp böyle ısıttırıp yanına da kahveni alıp kahvaltını yapabiliyorsun İngiltere'de hala. Donatı da çok seviyorlar mesela. Şöyle donatlar var. 2 pound'dan başlıyor. Çilekli olanları 7 pound'a kadar gidiyor. Şu makinelerden kahvenizi yaptırabiliyorsunuz. Sıcak soğuk ne ararsanız yapıyorlar. Genelde 2-3 pound oluyor onların da fiyatları. Bu da meyve sebze oldukça pahalı. Ama taneyle bir avokado 1.60'mış mesela. Pahalı derken yorumu siz kendiniz yapın. Şöyle paketlenmiş salatalar var 1 pound. Meyve çok pahalı. Şuradaki bak kilosu 4.80'e falan geliyor mandalinin. Şu portakallar 2.5 pound civarında ama şimdi pahalı diyorum. Burada insanlar aylık en kötü 1500-2000 pound kazanıyor kişi başı. Ona göre de hesaplayabilirsiniz. 3-4 kazanan da vardır ama bu çok az. Yani İngiltere'nin ortalaması 2000 pound. 2500 pound gibi düşünebilirsiniz. Yeşillikleri böyle paketlemişler bak. 85 penny'e satıyor marulları. Şurada da yine bir sürü farklı paketlenmiş meyveler var. Bamyalar var 1.85'e. Gerçekten hani bizdeki kadar dünyada deniz mahsulünün pahalı olduğu kaç ülke var bilmiyorum. Çok güzel paketlenmiş karidesler 3 pound. Abi et fiyatları, tavuk fiyatlarıyla gidelim. 3.80. Şuradaki kıymalar 4 pound. Kilosu 8.60'a geliyor ama o paketi 4 pound. Domuz yiyorlar ama diğer birçok Avrupa ülkesine nazaran azmış. Şöyle domuzlar var tütsülenmiş 10 pound. Köfteler yapmışlar. Fire pit al diyor, mangala at diyor. 6 pound'a geliyor kilosu ve dana. Çok uygun. Bütün Birleşik Krallık ülkelerinde su içilebiliyor. O yüzden gittiğiniz birçok restoranda hemen o restoranın içerisindeki alanlarda genelde bir alan oluyor, çeşme alanı. Suyunuzu doldurabiliyorsunuz. O yüzden su pahalı burada. Marketten alırsan 1 pound verirsin. Ama insanların, herkesin böyle şişeleri var, termosları var, ona dolduruyorlar. Lakin eğer benim gibi her seferinde su alırsanız şişenizi kaybedip en az 1 pound para ödüyorsunuz. Bir tane suyumuzu alalım. Çok sıcak çünkü hava dışarıda. Ben size ayrı bir market videosu yapacağım. Tadarak, deneyimleyerek de. Ama genel olarak fiyatlar buydu. Şarap isterseniz hala bakın 5 pound'a İngiltere'de şarap alabiliyorsunuz. Böyle altılı Heineken biralar 5 pound. İnanılmaz. Bu ürünler bana çok uygun geldi. Satın alma gücü olarak baktığınız zaman çok güldürmez de öldürmez de ama özellikle o ettir, balıktır falan fark ediyormuş. Çok da artmamış buralarda herhalde. Onu gördüm. Yanlışsam düzeltin. Londra'yı gezmek için bölgelere ayırmak lazım demiştim sizlere. Şu an Notting Hill bölgesindeyiz. Ama bununla beraber Camden bölgesine gidebilirsin, Chelsea'ye gidebilirsin, Westminster'da bulunabilirsin ki Londra'nın merkezidir. Ve City of London dedikleri böyle merkezi noktalar vardır. Dışarıya çıktıkça mesela Kensington, Stratford gibi bölgeler de var birazcık daha. Tabii ki ne kadar merkezde kalırsanız o kadar çok para ödersiniz konaklama için. Ben size bunların hepsini bölge bölge açıklamaya yazdım. Oraya bakmadan İngiltere'ye, Londra'ya gelmeyin. Hatta Londra gezi rehberi yazılarımı açıklamaya bırakacağım. Onları okumadan plan yapmayın. Bunların hepsi hem bu kenti daha kolay gezmeniz için hem de ilk defa geliyorsanız planlama anlamında rahat bir şekilde plan çıkarmanız için biçilmiş kaftandır. Şimdi bir tane su aldım, arkama astım, Notting Hill'e geldim. Burada böyle serseri mayın gibi dolaşmayı istiyorum. Çünkü çok sevmiştim burayı daha önce geldiğimde de. Oldukça siz de keyif alacaksınız izlerken. Burası böyle yatay mimarinin olduğu bir yer demiştim ve öğlen yemekleri var, böyle lunchbox menüler 13-14 pound'a satıyorlar ve birçok restoranda bu rakamlara bir şeyler yiyebiliyorsun. Özellikle bir önceki bölümde gösterdiğim yerlere nazaran buralarda fiyatlar bir tık daha uygundur. Covent Garden taraflarına nazaran burası daha sakin gördüğünüz üzere. Oralar tam kalbiydi. Çok güzel bir kafeye benziyor burası. Şu marka mesela Joy the Juice yazıyor ya. Birçok yerde oluyor. Bunların da böyle meyve suları, milkshake'leri falan çok meşhur. Ama ben kahve içmek istiyorum. Kahvem geldi.
Böyle yurt dışında en sevdiğim şeylerden biridir. Hiç bilmediğim bir yerde oturup yoldan geçen insanları izleyerek kahve içmeye bayılıyorum. Bunları da şu an anlık olarak Instagram bir hayalin peşinde hesabında paylaştım. Buradan bakın. Orada hızlı gezi rehberi ve storyler atıyorum. Pek tabii ki vlogların yayınlanması daha çok zaman alıyor çünkü. Burası daha zor bir mecra. Ve yanımdan o İngiltere'de olduğumu hatırlatan 2 katlı kırmızı otobüs geçti. İnsanların bakışları çok komik değil mi? Gerizekalı ne yapıyor der gibi bakıyorlar ama bence artık meslek olarak da buna alıştılar. YouTuber'ım dediğimde tepkileri hemen değişiyor. Eskiden çok umursamıyorlardı, artık bunun bir meslek olduğunu dünya kabul etmeye başladı diye düşünüyorum. Buralarda ev almak ister misiniz? Bakın göstereyim. Şu 2 milyon pound. Yukarıdaki 6 milyon pound. Şu alttaki küçücük şu ev 5 milyon pound. 5 milyon pound. Ve işte bu yüzden Londra'da İngilizler yaşayamıyor. Buralara gelen Rusların oligarkları, Arapların zenginleri bütün mahalleleri kalbur üstü kesim olarak bilinen bu zümre topluyor. Yani sıradan halk da buralarda yaşayamaz. O yüzden Londra'nın olayı çok farklı bu konuda. Daha çok kırsalda yaşıyor insanlar. Burada Portobello Road Market adında böyle yolun üstüne bir pazar kuruyorlar. Londra'da çok böyle güzel pazarlar kurulur. Camden Market, Brick Sunday diye bir market vardı. Pazar yeri yine. Genelde pazar günleri daha canlı oluyor. Ben onların hepsini gezmiştim. Blogda da yazmıştık zaten. Böyle gelirsin. Daha uygun, hatta bazen böyle kullanılmış kıyafetlerin, ürünlerin olduğu daha böyle bütçeli şeyler alabileceğiniz tezgahlar kurarlar. Buradaki en ünlüsü de işte bu. Şu an günlerden hafta içi olduğu için pek bir kalabalık yok ama bu pazarlar genelde hafta sonu tıklım tıklım oluyor. İğne atsanız yere düşmüyor. Gelip burada böyle dolaşıyorlar, parklarda keyif yapıyorlar, alışveriş yapıyorlar, kafelerde yiyorlar, içiyorlar. Sakin sakin Londra'nın keyfini çıkarıyorlar. Yani bu kadar büyük bir metropol olmasına rağmen yolda hani gördüğünüz trafik dahi yok neredeyse. Yol da çok yok. Yani otobanlar yok. Merkezi için söylüyorum. Old Town, Eskişehir için söylüyorum. Çok güzel, huzurlu, sakin, dingin bir mahalle değil mi ya? Bir de şunları nasıl korumuşlar yani. Neredeyse sırıtan hiçbir bina yok ve restore ederken de ona uygun bir şekilde restore etmeyi başarıyorlar. Yani o çarpık kentleşme görselini, o gözünüzü kanatan o çirkinliği İngiltere'de görmüyorsunuz. O sokak tuğladansa tuğladan. Bu şekilse bu şekil. Hepsinin bir nizami düzeni var. Helal olsun, bunu çok iyi. Tabii 1000 yıllık da bir kent olunca kurallarla iyi oturtmuşlar, korumuşlar. Böyle antikacılara benzeyen dükkanlar var. Kadınlar özellikle böyle şeyi çok sever. Bu pazarlara hanımlarla gelirseniz bir hafta Londra'dan çıkamazsınız. Benden söyleyeyim size beyler. Cenaze var. Böyle bir arabayla götürüyorlar bakın. İşte az önce gösterdiğim Notting Hill bölgesindeki o pazara buranın aslında girişinden gidiliyordu. Ben arka taraftan dolaşarak döndüm. Böyle rengarenk, çok güzel korunmuş evler var. Portobello Market'e gittiğiniz o yol burasıydı. Ben çok beğendim burayı. Gerçekten de keyifle gezebiliyorsunuz. O merkezdeki turist kaosu yok. En azından yürürken rahat alabileceğiniz binalar ve daha sakin sokaklar görüyorsunuz. Çok güzeldi. Yani Londra'ya gelirseniz kesinlikle bu bölgede zaman geçip dolaşın. Size anlatmaktan kahve içmeyi unuttum. Bir yerde kahve içmek istiyorum artık. Saatlerdir yürüyorum, yoruldum. Yine bir kahve aldım. 3.80'e. Pret & Majer'dan. İsmini hala söylemeye beceremiyorum. Burada çok güzel parklar var. Şimdi birazdan oraya gideceğim. Havanın sıcaklığı da birazcık geçti. Gezmesi daha kolay olacak. Kahveleri gerçekten çok güzel. Ve buralara kadar gelmişken Londra metrosunu da bir deneyimleyelim. Hadi bakalım. Bir yandan size Instagram'a bir sürü şey paylaşıyorum. Oradan takip edersiniz bir ayın peşinde hesabımdan. Çok güzel şeyler paylaştım az önce. Hoşunuza gidecektir. Şehrin dört bir yanına metro ile gidebiliyorsunuz. O yüzden çok fazla böyle araç göremezsiniz. Zaten merkeze girdiğiniz zaman Londra'da sadece zenginseniz Londra merkezde arabayla gezebilirsiniz. Çünkü 15 pound mu 20 pound mu ne o bölgeye girme parası charge ediyorlar. Plakanız okunuyor ve ekstra bunu kartınızdan ya da hesabınızdan çekilerek ödeyebiliyorsunuz. Şuradan biletimizi alalım ve günün yoğunluğuna göre de fiyatlar değişiyormuş. Bölge bölgede ayırmışlar. Genelde 2 pound gibi düşünebilirsiniz. Çok fazla kullanmayacağım. O yüzden böyle haftalık, günlük kullanılan paketlerden almayacağım. Hatta Oyster kart var. Ona bile ihtiyacım yok.
Direkt destinasyona girip gidelim. Marble, mermer demek. Single, buy ticket. Ben onu beceremedim. Asya'daki gibi kredi kartımla alacağım. Biraz pahalı geldi çünkü 6 dolar mı ne görünüyordu. Şöyle direkt kartla ödeyelim. Bakalım çıkınca görürüz kaç para yazdığını. Marble Arch durağına gidiyorum. Oradan da Hyde Park'a gidip yürüyüş yapacağım. Buranın en ünlü parkı. Dünyanın oldukça eski metrolarından biri olduğundan dolayı çok da bir lüks beklemeyin. Filmlerdeki gibi değil mi ama şu fayanslar biraz basık bir mimari, Londra'daki New York'taki gibi. Ben şu duraktayım, Notting Hill Gate'deyim. Gideceğim durak Marble Arch. Böyle rahat birçok yere ulaşımını sağlayabiliyorsun yerin altından. Hem de çok hızlı. Yukarıdan gitsem çok zaman oluyor. Filmlerdeki gibi değil mi ya durak? Çok farklı hissettim biliyor musunuz? Eski görünüyor ama o kadar bilinçaltımıza Londra metrosunu işlemişler ki sanki film sahnesinin içindeymişim gibi. Durakta indim. Çok hızlı bir şekilde geldi vallahi. 5 dakikada 3 durak geldik. Yani metroda da çaktırmadan çekmeye çalıştım. Yüzleri fark ettiniz mi? Yani rengarenk. O kadar farklı her milletten insanın var olduğunu, sanki dünyanın her yerinden gelip buraya toplanmışlar gibi hissediyorsunuz ki başka bir yer burası. Yani bu kadar renkli insanların, farklı milletlerin olduğu bir yer. İkincisi çok az yerde vardır arkadaşlar. Ben neredeyse dünyadaki bütün en önemli başkentleri gördüm. Burası onu net bir şekilde hissettiriyor. Yani dünyadaki bütün ırkları, milletleri kabullenip buraya getirip yaşatıp iş vermişler gibi sanki, organize bir şekilde. Ve kimsenin kimseye, gözlem olarak söylüyorum, iş hayatını vesaire bilemem, karıştığı yok, öyle görünüyor. Çıkalım bakalım. Şuradan kartını okutman gerekiyor yine. Kartsan ticket diyor ya, ona göre parayı charge edecek. Bakalım kaç para edecek görürüz karttan. Şu görüntüye bak mesela, hani New York metrosundaki gibi. Bir kaotik, basık yürüme alanı, alt geçit ve bildiğin sokakta yaşayan bir evsizin evi. Yani bunu benim aklım kabullenmiyor ya. Şu adama bakamıyorum yani bu koca ülke. Bunu belli ülkelerde de görürsünüz. Mesela Avustralya'da falan da vardır. Adam diyor ki benim bu yaşam şeklim. Benim parayla, pulla, evle işim yok diyor. Bunu anlıyorum ama hayatın içine dahil oldukları zaman çok korkunç, kaotik sorunlar da olabiliyor. Alkol, uyuşturucu vesaire gibi. O yüzden böyle bir eleştiri de yapmak lazım diye düşünüyorum. Hani bir laf var ya, başkalarının özgürlüğünün bittiği yer, başladığı yerde benim özgürlüğüm biter diye. Birazcık dengeli olmak lazım. Çok da o kadar koymamak lazım toplumsal dengelerde. Zaten birçok ülkenin başına da şey gelecek belli bir süre sonra. Aşırı özgürlükten dolayı başı belaya girecek ilerleyen yıllarda. Ben öyle olacağını tahmin ediyor. Gözlemlerime göre böyle bir ön yargıda bulunuyorum. Hyde Park'a geldik. Londra'da kaç tane park var biliyor musunuz? Hanımlar beyler, hazır mısınız çıldırmaya? 3000 tane park var Londra'da. Hatta 3000'den fazla. Diyorum ya, o konuda da çok iyiler diye. İşte nasıl ki New York'un Central Park'ı var, örnek vereyim. Paris'in bilmem neyi var. Yani hepsinin kendine has kesinlikle bir parkı var. Rusya'da falan da çok parklar vardı. St. Petersburg'da, Moskova'da falan. Buranın da Hyde Park'ı var. En ünlü yeri. Burası 150 hektarlık bir arazi. O kadar büyük ki yani başından sonuna koşup gelsem herhalde bir 40 dakika 45 dakika koşarım. İçerisinde göller, restoranlar, parkın içinde kafa dinleyebileceğiniz alanlar, dinlenme noktaları daha nicesi bulunuyor. Özellikle bu kadar büyük bir metropolde insanlar şehrin ortasında bu kadar devasa bir ormanlık alana ulaşabiliyorlar. Özellikle bizim ülkemizdeki en büyük yoksunluğunu çektiğimiz şey park diye düşünüyorum. Dünyanın neresine gidersem gideyim size kesinlikle bir tane parkı gösteririm. İşte Londra'da da göstereceğim park burası oldu. Hyde Park, kentin ortasında bu kadar büyük bir araziyi yine halk için ayırmayı, korumayı, insanların yaşam alanı için tutmayı becermişler, başarmışlar.
Darısı başka ülkelerin başına diyelim. Bir yandan şöyle köpekleriyle parkta dolaşıyorlar. Yani o kadar güzel ve huzurlu bir yer ki kentin tam kalbinde. Çok beğendim buraya. Yine geldiğimde bir kez daha hayran oldum. Ve oldukça da temiz bir suya benziyor. Ve size ilginç bir şey söyleyeyim. Birleşik Krallık'taki bütün kazlar kraliçeye ait, krallığa ait. Hatta bizim bir tane haber vardı. Türklerden biri kazı çalıyor muydu, götürüyor muydu, bir şey oldu son. Yani o kadar önemli onlar için kazlar kraliyet ailesine çünkü ait olarak kabul edilmiş. Böyle gittiğiniz her yerde gölet varsa ördektir, kazdır görebiliyorsunuz. Şu bulutların güzelliğine bak. Yani tam o sanki bahar havasının netliğini gökyüzünde de görebiliyor insan. Burada da bir tane göletin hemen sonunda çok huzurlu, oldukça keyifli, tam böyle akşamüstü dinlenmelik bar, restoran yapmışlar. Ve insanlar oturup bakın Londra'nın keyfini çıkartıyorlar işte. Çok güzel yani insan gibi yaşamak için harika detaylar var bu kent. Çok beğendim. O kırmızı otobüslerin olduğu duraklardan birine geldim. Bu duraktan şimdi otobüsün kalkacak. Şu 148 numara diyor. Sanırım 24 saat çalışıyormuş. Bu 24 değil yazıyor. Buradan bineceğim. Nehir kenarına götüreceğim. Çünkü daha önce yapmadığım bir şeyi sizinle birlikte deneyimlemek istiyorum. İşte benim Harry Potter otobüsü geldi. Binelim bakalım. Direkt kredi kartıyla ödeyebiliyoruz bu arada. Şurada girişte kredi kartımla ödememi yaptım. İçerisi alt katı böyle. Bildiğiniz otobüs işte ama üst katından Londra'yı izlemek keyifli. En önünde de yer varmış. Hadi bakalım. Ben çok keyif aldım bundan. Böyle sanki Londra sokaklarında uçuyormuşsunuz gibi böyle yukarıdan gittiğinizde insan keyif alarak dolaşıyor. Niye buraya geldim? Şansıma bakın bir önceki bölümde hiç iyi değildi hava ama bugün Çiçek Thames Nehri'ni dolaşmak istiyorum ama neyle? Böyle dinlerini yaymak isteyen abiler var. Ne diyor? İsa dünyayı kurtarmak için geri döndü ve dünyayı yakın zamanda yargılayacak. İsa ile tanışmak için hazır olun diyerekten mesajlar vermeye çalışan abiler var. İşte bunlar da buraya adapte olamamış tipler, turistler ya da ne dersiniz. Terbiyesizlik. Eli poposunda yürüyor arabalar geçerken. Hava bu kadar fark edemez ya. Dün burada resmen kış, kıyamet kopuyordu. Bugünkü havaya bakın, cam gibi. Golden Eye bile çok güzel bir şekilde net görünüyor şu anda. Sabahki yolculuğuma ben sizi oradaki köprüden başlattım ve bütün nehir boyunca geldik. Yani resmen size devasa bir Londra gezisi yaptırıyorum şu an. Yani oturduğunuz yerden Londra'yı geziyorsunuz. Çok emek veriyorum. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeyin algoritma için. Yani YouTube'da bu kadar emek veren çok az kişiyiz. Gerçekten kıymetimizin bilinmesi gerek. Umarım öldüğümüzde bilinmez yani yaşarken bilirsiniz. Şimdi buna binmeyeceğim. Şuradaki teknelerden birine atlayacağım ve bu nehrin böyle boylu boyunca dolaşıp geri gelmeyi planlıyorum. Daha önce hiç yapmadım. Ben de ilk defa yapacağım. Şurası Rıhtım. Tekneler buradan kalkıyor. Genelde akşam 7'ye kadar binebiliyorsunuz. Şu an saat 5 civarı gelmek üzere. Bakalım yakalayabilecek miyim? Bu bilgiyi niye veriyorum? Birçok acenteye falan baktım. Hepsi kapalı görünüyor. Belki de sadece ofis olarak kapalıdır. Hani online alsanız gece turları da yapılıyor olabilir. Şu an Londra'nın tam kalbindeyiz. Burada çok güzel bir bilgi verecekleri
yer ayırmışlar. Bütün markaları görebiliyorsunuz. Uber'in bile burada tekneleri var. Bir de böyle özel markaların tekneleri var. Hepsinin rotalarını tek tek söylemişler. Hiç fikrim yok. Rastgele birine binip gidip geri gelmeyi planlıyorum. Kaçırmak istemediğim için. Şurada bak şirketler de var, istersen de oradan buradan biletini alabiliyorsun. Fiyatlar şöyle. Tek yön daha çok yazmışlar. Round trip'ler de yazıyor şurada. 2 günlük pass de alabiliyorsun. Mesela 23 dolar verip 2 gün boyunca binebiliyor musun? İşte bak bu da bir bilgi. Aklım olsa bunu yaparım. Başka bir şeye de bakacağım. Şimdi bilet alırken iki rotayı belirlemişler ya. Greenwich ve Tower Bridge diye. Sabah gittiğimiz yer Tower Bridge'ti. Yani bu taraftı. Greenwich de bu taraftaki. Hatta Greenwich gözleme bilirsiniz işte. Onun şeyi gibi düşün, rıhtımı gibi düşünün. O tarafta bir şey yok. Ben yine Tower Bridge'e doğru gideceğim. Çünkü oradan yürüyerek özellikle daha canlı yerleri görebilirim diye umut ediyorum. Kervan yola dizilir. Rastgele bir bilet alalım bakalım. Bak Uber'inkiler çok daha uygun, görüyor musunuz? Şurada yazıyor. Tek 9 euroymuş. Poundmuş. Yani standardı 11.40. Yani şu arkadakiler 13-15 diye gidiyor. Her zaman olduğu gibi Uber'in fiyatları bir tık daha uygun. %20 kadar. Rastgele birinden alacağım ama şu Uber'i son kez bir kontrol edeyim. Ondan sonra kararımı veririm. Ya bak şunlara bile o kadar kıymetli bilgiler ki. Yani Londra'ya bir gün gelirseniz böyle rahat rahat gezdiğiniz, Deniz anlatmış dersiniz. Göreceksiniz yani. Gerçekten. Aldım. 12.90 verdim. Hemen kalkıyormuş. Şimdi gideceğiz sabahki başladığımız yere. Bir de Londra'da tekneyle görerek giderim. Nehirden nasıl görünüyormuş. Hello. First door, you're right, please. Teknemize binelim. Şimdiden London ayı görüyorsunuz arkadaşlar. Çok da güzel, şansıma bugün hava var. Boğazım kurudu yalnız konuşmaktan. Ve hareket etmeye başladık. Big Ben artık göstere göstere sizlere bir hal oldu. Direkt parlamento binası şurada kalıyor. Bunlar sıradan köprülerden bir tanesi. Bir dünya köprü var böyle. Bu nehrin karşılıklı olarak birbirine bağladığı. Ama ben en üstüne doğru sizi götürüyorum şu anda. Akabinde de hemen sağımızda bizi London Eye karşılıyor. 30 dakika mıydı? 1,5 saat miydi şunun dönmesi? Ama yani 27 pound mu 30 pound mu ne veriyorsun? Bayağı pahalı bir şey. Ben ilk geldiğim zamanlarda bindim. O yüzden şimdi bilmiyorum, bunu tercih ediyorum. Böyle hava ala ala Londra manzarasını izleyerek. İnsan buraya gelince yanındayken anlıyor ne kadar büyük olduğunu. Hani uzaktan pek belli olmuyor ama gerçekten devasa arkadaşlar. Oldukça büyük. Şimdi böyle süzülerek gidiyoruz. Burası da sadece yayalar için yapılmış bir köprüymüş. Görüyorsunuz hiçbir araç geçmiyor. Oldukça ünlüymüş. Şuradaki müzeye çıkıyor. Tate Modern Art Müzesi'ne çıkıyor. Buraya da giriş ücretsiz diye biliyorum. Meşhur Londra Köprüsü 2000 yıllık, Romalılar zamanında yapılmış, kaç kere yıkılmış, yeniden inşa edilmiş. Ama pek ünlü değil aslında. İnsanlar daha çok benim size sabah gösterdiğim o Tower Bridge'in olduğu yeri seviyorlar. Time go by slow. Keep you by my side. Just tell me this before I go. Say to me of course. Tell me that when I go I'll be the ghost of yours. Through Tower Bridge. Aa, böyle çok güzel görünüyor bak. We have our next scheduled stop. Bu da başka bir şey For the tower. Baksana Now, manzara if we have any güzel. passengers on board, the top view is where you'll be leaving the boat. Merhaba. Very shortly, we'll turn the boat Harika around to go oldu. alongside.
Butler's Walk Tower. Just remain in your seats now, folks, until we are safely alongside the pier. So you're on safe. Keyifliydi. Hoşuma gitti. Yarım saat için 12 pound verir misiniz, vermez misiniz? Yorum sizin pek tabii ki. Şimdi köprünün karşı tarafına geçtim. Sabah diğer tarafından geziye başlamıştık. Buralarda da denk geldi zaten. Buraya gelecektim. Çok güzel kafeler, restoranlar, insanların akşamüstü gelip dinlendikleri mekanlar varmış. Böyle kazıkların üstüne oturtulmuş bir yürüme alanı var şurada. Buradan dolaşa dolaşa gideceğim. Ama bayağı da yoruldum. Canım da çıktı. Güzel de bir yemek yerim burada. Sonra giderim dinlenirim çünkü yarın başka bir şehre geçeceğim artık. Bir sonraki bölümde izleyeceksiniz onu da. Abi şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Şu hani Netflix'teki diziler var ya, Peaky Blinders falan, onlar mıydı? Hangisiydi? Unuttum ama hani o kadar güzel ki bütün hepsi aynı tasarımda, baksanıza. Hiç bozulmamış. Bunu çok iyi korumuşlar. Gerçekten yaptıkları en iyi şeylerden birisi. Bu civarı böyle dolaşıyorum. Enerjim çok düştü. Ağzımı zor kıpırdatıyorum. Bir yemek saatim geldi. Ya dünya turundan beri midem o kadar küçülmüş ki. Yani çok az yemek yiyorum ama yine de enerjiyim. Yani yorulmak bilmiyorum. Sadece şu an biraz daha enerjiye ihtiyacım var, o kadar. Bak köprünün karşısına geçtik ya şimdi. Burada güzel bir şey var. İnsanlar şurada bütün rıhtım boyunca rahat rahat yürüyüp oturup sohbet edebiliyorlar. Bak sosyalleşebiliyorlar. Çok güzel burada restoranlar, kafeler var demiştim ya işte. Bu insanların da kafa dinleyip akşamüstü keyfi yaptıkları yer. Biz nasıl Fethiye'de çalışa gidiyoruz. Burası. Aradaki fark ne? Burada bina izliyorsun. Köprü izliyorsun. Bizim orada fıstık gibi deniz. Harika gün batımı ve masmavi denizler. Yani dünyanın bütün metropollerini görmüş olabilirim. Yaklaşık olarak 95'ine falan. Yine yaşanacak yer Fethiye ya. Memleket gibisi yok yeğen. Açlık başıma vurdu. Şöyle bir restoran denk geldi. Puanları falan da bayağı iyi. Burada artık fish and chips keyfi yapalım. Gelmişken. İçerisi falan bayağı güzel. Güzel bir fish and chips bira söyledim. Buna 27 pound vereceğim. İngiltere'de, Londra'da normal bunlar. Altında patates kızartması var. Bildiğiniz balık ve bezelyeden yapılmış bir garnitür. Yani İngiltere'de kolay kolay kötü fish and chips yemezsiniz. Balık ve etrafı da işte bununla bir şeyler kapatılmış. Zaten çok güzel. Çok daha iyilerini yedim. Yemeğimi yedim, karnım tok, sırtım pek bir şekilde, artık otelime geri dönebilirim. Çok yoruldum ama elimden geldikçe size 2 bölüm halinde Londra'da genel olarak bilmeniz gereken her şeyi aktardığımı düşünüyorum. Hem gezilecek yerleri, hem görmeniz gereken yerleri, hem fiyatları, hem tarihi derken oldukça kapsamlı bir şekilde 2 bölümde size bu Londra'yı anlatmış oldum. Açıklamaya da yine bildiğim her şeyi ve web sitemdeki yazılara kadar koyacağım ki onları da okuduktan sonra eğer Londra'ya bir gün gelirseniz birçok yeri avucunuzun içinde bulmuş kadar kolay bir şekilde dolaşabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Sonraki bölümde bir başka İngiltere şehrinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.